Horabox'tan herkese merhaba. Hepinizi selamlıyoruz. Bir soru cevap videosunda daha karşınızdayız ama bugünkü konseptimiz biraz farklı olacak. Doruk'un yokluğunda sizlerin soruları da okuyacak biri olmadığı için Burak'la birbirimize beşer tane soru hazırladık ve bu soruları birbirimize göstermedik. Burak benim, ben de Burak'ın sorularını yanıtlayacağım. Ne Hadi kadar bakalım. sürdü benim soruları hazırlamam? Çok kısa, Burak? çok vardı aklımda şeyler. Dolmuştum zaten. Hemen yazdım soracağım şimdi. Bilmiyorum, ben de ağır sorular hazırladım. Hadi bakalım bekliyorum. Bakalım, umarım keyifli olacak. Tabii bu arada 10 soruya ulaşmış olacağız. Evet. Bizim soru Evet. cevapların kısa sürdüğüne dair böyle yorumlar, eleştiriler alıyorduk. Bakalım bu 10 tane soruyla ne kadar bir zaman alacak. Kim Doğru. başlıyor? Ben başlıyorum. Peki, bekliyorum. Ya neden vintage saatlere bu kadar karşısın? Hay Allah'ım ya. Çok iyi başladık. Vintage saatlere neden Evet. bu kadar karşıyım? Ya vintage saatlere aslında karşı değilim yani. Karşı değilim, yok sayıyorum. Yok Diyecektim. sayıyorum, aynen öyle. Ya alan alsın, ona bir şey Evet. demiyorum ama ben yani kontrolüm altımda olmayan şeyleri sevmiyorum. Yani vintage saat dediğin ne? Yani vintage'ın tanımı ne? 1950 mi, Benim 60 mı, Day-Date'im var. 70 mi? 1983 model. Vacheron'um var. 1960 model. Onun tarihine ya da geçmişine bir şekilde ulaşabiliyorsun. 1964'te yapılmış Rolex Explorer'ın kollarının orijinal olup olmadığını anlama şansın var mı? Yani biraz uğraşarak evet. Ya o saate ait olup olmadığını anlama şansın var mı? Belki başka bir saatten alıp buraya takıyorlar, ediyorlar. Yani Bunu anlayamazsın. bununla ilgili çok biliyorsun hikayeleri beraber de Tabii yaşadık. Yani vintage saatlere karşı değilim ama benim ilgimi çekmiyor. Yani bilmiyorum, ne olduğunu bilmiyorum. Yani Anladım. ne olduğunu bilmediğim bir ürünü alıp koleksiyonunu yapmak, kullanmak falan bana biraz böyle şey geliyor, itici geliyor yani. Neyse ki ben varım da. Evet, evet. Aynen Vintage öyle. işlerle uğraşan. Güzel, Evet, güzel sor soruyla bakalım. başladık yani. Şimdi sıra bende. Saat hobisine bulaştığına pişman mısın? Eğer bir fırsatın olsa başa dönebilseydin bu saat hobisine hiç bulaşmazdım diyebiliyor musun? Saat hobisine yok. Yani bulaştığım için memnunum. Benim için çok güzel bir hobi yani. Aynı zamanda birkaç noktadan dolayı güzel bir hobi. Bir, çok uzun zamandır bu işte uğraşıyorum. Yani belli bir bilgi sahibi, belli bir tecrübe sahibi oldum. Haliyle bugün bırakmak yazık olur yani öyle söyleyeyim. 20 senenin üzerinde bir süre var orada. İkincisi saat hobisi ülkemizdeki tüm olumsuz koşullara rağmen diyeyim hala çok sürdürülebilir bir hobi. Yani Evet. saat siz aksini istemediğiniz sürece veya çok ekstrem bir durum söz konusu olmadığı sürece 7/24 sizin bileğinizde olan bir ürün. Bir otomobil merakınız varsa onu evinize sokamazsınız. Bir müzik seti, hi-fi ürünlerine meraklıysanız onun için özel bir oda gerekebilir, ses Ya da sistemi restorana gerekebilir. götüremiyorsun onu yanında. Gösteremezsiniz, benim gibi 9 yaşında meraklı bir oğlunuz varsa ondan Değil mi? sonra onun Onu canını kırar, çıkarabilir. butonu çıkarır falan. Yani ama saat öyle bir şey değil. Saat bireysel bir şey. Sürekli üzerinizde taşıdığınız bir şey. Dolayısıyla ben bu hobiye bulaştığım için gayet memnunum. Bir noktadan daha bahsedeyim. 2015'ten bu yana ben profesyonel bir saat editörüyüm. Horabox.com'da. Sorumlu editörüyüm Horabox.com'un bir web sitesinin ya da portalın, artık ne derseniz. Dolayısıyla meslek olarak da bu işi hatırı sayılır bir süre için yaptığımı düşünecek olursak benim için hiç vazgeçilecek ya da pişman olacak bir şey değil yani. Peki o zaman ben daha yumuşak bir soruyla Evet. olaya devam edeyim. Koleksiyonundan bana bir saat hediye etsen bu ne olurdu? Çok güzel soru. Nasıl birden yumuşattım olayı? Bir tane şey var, Seiko Padi var. Onu zamanında almıştım Burayı herhalde. kesebilir miyiz Gözden arkadaşlar? çıkarabileceğim tek saat o yani. Ama hani biraz daha ciddi bir cevap vermem gerekirse seni bilen tanıyan biri olarak hiç kullanmadığım bir siyah Submariner'ım var, Date. Onu verirdim sana. Gerçi sende var ondan ama Olsun, yine fazlası de göz çıkarmaz. birini satar birini kullanırım diyorsun. Mesela yani. Muhtemelen o olur yani. Onun Aha. ötesinde Hugo Boss var bir tane. Onu ver. Şimdi Hugo Boss'u oldu. çok sevdiğin Şimdi oldu söyledi. yani. Çok Bir tane severim. Hugo Boss var, onu verebilirim. Ya da hatta özellikle senin için bir tane Hugo Boss alabilirim yani. O da Mükemmel olabilir olur. yani. Evet, Evet. kesinlikle. Bu soru biraz kolaydı. Ben biraz daha düşünmeni gerektirecek bir soru soracağım. Finansal verileri ve piyasa dinamiklerini bir tarafa bırakalım. Bırakamayız ama bırakalım. En çok konuşulan saatlerden birine Rolex Submariner, tarihli bir Rolex Submariner. Bu saatin dediğim gibi bu piyasa dinamiklerini, finansal verileri, onları bunları bir kenara bırakırsak, sadece bir materyal, bir ürün olarak bakarsak fiyatı bugün sence ne olmalı? Ya bu arada bugün 10.000 euro civarı Evet. Rolex 10.000 Submariner'ın civarı. bir Rolex butiğindeki retail fiyatı. Ben saatlere meraklandığım zaman ikinci el bir Rolex Submariner pekala 3.000 dolara falan alınabiliyordu. O zaman fiyatları da zaten 5.000 doların biraz altındaydı. Yani o dönemlerde
o saatin o fiyatlara satılabiliyor olmasıyla bugün fiyatının neredeyse 2 katını geçmiş olması arasındaki finansal ya da üretimsel ya da ham maddesel sorunları ya da oradaki tedarik zincirindeki problemleri ben bilmiyorum Serdar. Yani dolayısıyla bu fiyatlar neden buraya geldi? Niye böyle oldu? Bunun hakkında çok yani bazı fikirlerim var ama yani kesinlikle böyledir veya böyle olduğunu biliyorum da konuşuyorum şeklinde bir şey demem zor. Dolayısıyla sorunun izafi bir ortamda sorulması gibi ben de izafi bir cevap vereyim. Bence bugün Submariner ayarında bir saatin marka prestiji, mekanik, arkasındaki know-how'u ve sunduğu üstünlüklerle 7.500 euro civarında olması gerekir diye düşünüyorum. Yani bilemiyorum Burak, yani biz 2016'da 2015'te Submariner'ı 5.000 euroya falan işte tax free'ler, indirimler, onlar bunlar 5.000 euroya falan alabiliyorduk. Retail fiyatı da 6.000 euroydu. O kadardı. Yani 5 senede 6 senede böyle bir ürünün bu değişiklikleri geçirerek 10 bin lira, 11 bin lira çıkmasını ben çok anlayamıyorum açıkçası. Ben de anlayamıyorum. Derdim de o Tabii zaten. ham madde fiyatı yükselebilir, o olabilir, bu olabilir, hepsi olabilir ama yine de 6 binden 10 bine çıkışı ben anlayamıyorum. Soruyu kendi kafamda çalıştım. Benim bulduğum rakam da 4.500-5.000 dolar, 5.000 euro civarındaydı. Fantazi bir soruya fantazi bir cevap vermiş olduk. Bence Kesinlikle. de güzel oldu yani. Saat merakına sahte bir saat olarak başlayan Biliyordum bir böyle. saat sever olarak sahte saat kullanan hakkında ne düşünüyorsun? Ya şöyle, birincisi ben kader kurbanıydım. Bu arada saat Hatırlıyorum. Panera'ydı yani, ben o hani Panera'yı herhalde yani bu ülkede kesin ilk ondayımdır da dünyada da Kesinlikle. belli bir yere sahibim yani Panera ile olan ilgi açısından. Yani kompozit prototipin taklidini alarak aslında dünya çapında O zaman ilk ona giriyorsun yani. kompozite adam üretememiş bile Evet, yani. Üretemediği aynen. şeyi almıştım ama işi eğer bilerek, isteyerek sahte saat kullananlara getirirsek Tabii, orada mutlaka. çok değişik bir şey var. Ben hayatımın son 3 senesinde bir ortam değişikliği yaşadım. Bunu bir başka bir videoda daha bahsetmiştim bundan. hatırlıyorum. Ve o ortam değişikliği beni yeni insanlarla tanıştırdı. Bu yeni insanlar da daha böyle medyatik, ortada bilinen, sağda solda ismini duyduğumuz, belki ekranlarda gördüğümüz falan filan insanlar Doğru. olmaya başladı. Ya biraz dikkatli bakmaya başladım. Saatlerin yani yarısından fazlası herhangi bir tartışmaya, herhangi bir soruşturmaya gerek kalmadan replika. Kesin yani. Akıyor yani. Akıyor böyle. Şarıl şarıl akıyor yani. O şey değil. Ama bu tabii hani benim anlayabildiğim, muhtemelen senin anlayabildiğin, Evet. saatlerle ilgili bu ortamda biraz zaman geçirmiş insanların anlayabileceği bir şey. Ben buna bir türlü anlam veremiyorum. Yani bir sürü marka var. İlla Rolex almak zorunda değilsin. Evet. Tudor'un harika Evet, modelleri aynen var. Longines var, Seiko'lar var, Hamilton'lar var. Kesinlikle. Müthiş saatler var ortalıkta. Al öyle bir şey kullan yani. Niye sahte saat kullanıyorsun? Yazık oluyor insanlara. Yani karizmalarına, içinde bulundukları ortama, o güne kadar verdikleri o güzel görüntüye yazık ediyorlar. Yani kesinlikle kullanılmaması gereken bir ürün. Sadece saat değil yani, çanta, ayakkabı, o bu şu falan. Yani gerek yok yani. Bu işe ayırmak istediğin bütçe kadar neyse o ürün, gidersin onu alırsın ve iş biter yani. Bu arada komik bir detay. Bu tür taklit saat kullananlar tabii ki etrafta çok var. Bana da Instagram'dan takipçilerim bazen soruyor işte Burak Bey, Burak abi taklit bir saati nasıl anlıyorsun? Şimdi normal koşullarda şöyle bir cevap vereyim. Taklit saati anlamak için arkadaşlar en son saate bakıyorum diyebilirim. Yani taklit saat eğer bana kutunun içinde gelmediyse, birinin bileğinde geldiyse zaten onu anlamak çok daha kolay oluyor. Tabii Yani, adamdan başlıyorsun, bileğe doğru gidiyorsun, yani saatten çünkü sonra yani. bir şeyi taklit etmek ne olursa olsun bir sistem aslında. Yani bir imaj yaratabilmek, bir tarz yaratabilmek bir sistem. Ve siz o sistemi karşınızdakine o sistemin en zayıf halkası kadar yutturabilirsiniz. Tabii kesinlikle. Yani saat olur, ayakkabı olur, kemer olur, gözlük olur, çakmak olur. Bir şekilde bir şey olur yani. Araba olur. Bir yerden bunlar zaten kendini belli eder. Dolayısıyla ben de takılmaması taraftarıyım kesinlikle. %100 tabii, hiç tartışma yok. Peki takılmaması gereken gibi bir soru geliyor sana. Bugüne Tabii, kadar bekliyorum. bağımsız diye adlandırdığımız markalardan hiç saat almadım. Bunun sebebi nedir? Ben seni 20 senedir bu hobinin içinde biliyorum. Evet. Skor 0 yani Doğru. bağımsızlarla ilgili. Doğru söylüyorsun. Şimdi orada şöyle bir şey var. Birincisi ben saatlerin marka prestijine ve o marka prestijinin arkasında yatan tarihe çok meraklıyım.
Yani atıyorum benim işte Rolex'in Submariner, Seadebaler modelleriyle olan aşinalığım, sevgim zaten biliniyor. Yani ben şimdi bir Seadebaler aldığım zaman ya da bir Seadebaler araştırdığım zaman bunun kökenleri 1960'lara kadar gidiyor. 1950'lere kadar giden Submariner modelleri var. Yani benim için arkasındaki tarih, bu zaman zarfında geçirilen evrim, yapılan çeşitli teknik yenilikler ve çok fazla değişmemesine rağmen görselinden bahsediyorum. Hala bir prestij ürünü olarak kullanıcılarını iyi hissettiren modeller daha çok ilgimi çekiyor. Bağımsız markalarda şöyle, bağımsız markalarla mikro brandler arasında bir çizgi çekelim. Bağımsızlar pahalı olsun, mikro brandler ucuz olsun. Şimdi ben mikro brand bir saati belki alabilirim. Atıyorum 500 franka kadar bir saat söz konusu. Ben bu 500 frankı bir Tissot, bir Hamilton veya bir mikro brand için harcayabilirim ve bu benim için çok da büyük de bir problem olmaz açıkçası. Ama independent'a geçelim. Bir MB&F'ten, bir Urwerk'ten ya da bir HYT'den bahsediyor olalım. Burada çok ciddi rakamlardan söz ediyor olacağız bu sefer. Böyle bir bütçeyi açıkçası ciddi anlamda beni cezbetmeyen, birinci derecede tercih sebebi olmayan bir modele yatırmak bana mantıklı gelmiyor. Yani benim artık Submariner'la, belki Daytona'yla, belki Day-Date'le ya da diğer sevdiğim şeylerle, belki Panera'yla işim bitecek. Orada bir doyma noktasına ulaşacağım. Hem tecrübe olarak hem de elimdeki saatler olarak. Ondan sonra da böyle Ondan bir sonra çöpe kalacaksın. böyle bir çöpek alacağım veya ne bileyim işte Trilop alacağım. Senin Doruk'la beraber beğendiğin gibi ya da başka bir şey de olabilir. Ama o raddeye gelemedim. Samimiyetle söylüyorum, gelmek için de bir çaba sarf etmiyorum açıkçası. Ya ben hala bildiğim şeylerle ilgilenmekten memnunum. Bunu Benim diyebilirim. vintage sorusuna verdiğim cevaba benzemiyor mu bu? Yani aslına bakarsan Yani mantık olarak aynı. Yani nerede kendini iyi hissediyorsan evet, orada kalmayı tercih evet. ediyorsun. Yani ben vintage'ı seviyorum. Benim için 5 basamaklı Rolex modelleri, hani işin para kısmıyla bir alakam olmasa da tarzı özetlemek için old money kısmını hatırlatıyor. Benim hoşuma gidiyor. Daha böyle derli toplu. Sonra vintage modeller böyle ne bileyim bu işe işte 2 senedir başlayan ya da ne bileyim bunu alsat için yapan adamları da böyle biraz eliyor aslında. Ama dediğin doğru. Yani ikimizin görüşleri arasında en azından kendimizi mutlu hissetmekle alakalı kısım Yalnız ortak diyebiliriz. geçenlerde bu Christie's, Remy Julia ile toplantım vardı. Ağır bir vintage'la olaya girebilirim, onu da eklemek Büyük bir istedim. heyecanla yani. bekliyorum. Bakalım. Benim de bu Ben arada çok yakın bir arkadaşım ağır bir vintage aldı. Şu an ufak tefek bazı eksiklikleri var. Ben de onu gidip böyle bileğimde fotoğraflamak için sabırsızlıkla bekliyorum Bekliyoruz. diyebilirim. Hayatta almam dediğin çelik altın modellerin, kadın saati dediğin 40 milimetre altı saatlerin hepsini aldın. Bu soru mu şimdi? Evet, şimdi Bu soru bir şimdi açıklama geliyor. yani. Şimdi soru geliyor. Önce tespit, sonra soru sorarım ben. Bu tutarsızlıklar sana böyle problem yarattı mı saat ofisinde? Yaratmaz olur mu? Yarattı tabii ama yani şöyle evrilmeler yaşıyoruz Burak'cığım. Yani Evet. özellikle koleksiyon ruhunda bu evrilmeler olmazsa koleksiyon mantığı, hobi mantığından Tabii. uzaklaşmaya başlıyorsun. Yani Kesinlikle. tamam, hoşumuza giden yerde kalalım ama ne kadar süre kalacağız? Yani 35 sene boyunca kalkıp Evet. şey alamazsın yani, Doğru. Submariner'ın A'sı B'si C'si. Kesinlikle. Dolayısıyla ben böyle bir dönem maceralara atılmaya karar verdim. O maceraların içinde de çelik altınlar, 36 Var. milimetreler vardı ama oradaki keskin dönüşlerimi özellikle bizim Horabox WhatsApp gruplarındaki arkadaşlarımız bilir yani. Ben hep Burak'la ve özellikle yani başta Burak'la ve diğer arkadaşlarla da biraz böyle şakalaşırdım. Ya işte eşinizin saatini mi taktınız 36 milimlere falan. Çelik altın paranız mı yetmedi, niye işte aldınız falan diye. Sonra bir dönem bu iki segmentin en ciddi savunucusu haline geldim. Yani. Ama takmıyorum, ikisini de yine takmıyorum. Biliyorum, O evet. macera biraz böyle denenmesi ve görülmesi gereken bir şeymiş. Çelik altın saatleri neden çok tutmuyorum? Gerçekten o iki materyal, altının rengi ne olursa olsun, sarı, roz, o bu şu, bana çok şey gelmiyor. Yani ikisinin birbiriyle kombinasyonu beni çok cezbetmiyor. Yani Tam olarak bunu söyleyen birkaç saat meraklısı arkadaşım var. İki malzeme yan yana olmuyor Burak diyorlar. Yani. olmuyor. Bence de olmuyor. Ama 36 milim konusuna gelirsek, ben biliyorsun yani saatlerde böyle açıklanan değerlere çok şey değilim. Doğru, Bağlı değilim işte. Bu en son aldığım saatlerden biri Çapek. Bunun 40 buçuğu var, 38 buçuğu var. Ben 38 buçuğu tercih ettim. Taktım.
kasa yapısı itibariyle, lak tasarımı falan filan bana 38,5 daha uygun geldi 40,5'a göre. Ama aynı kararı Trilop alırken 40,5'ta yine Doğru, aynı hatırlıyorum. 38'e 42 tane versiyonu vardı. Orada niye? İşte kadran biraz daha geniş falan filan. Ben orada açıklanan rakamlardan, numaralardan çok saatin bileğimde nasıl durduğuna bakıyorum. O dönemde de 36 fena durmamıştı ama demek ki yanılmışım. Yapacak bir Deneme şey ve değil. yanılma Deneme, oldu. yanılmayla. Şimdi bir tane saat oluşturacaksın. Evet. Kasayı, kadranı, kolları ve bileziği farklı modellerden seçip bir araya Farklı yapıştıracaksın. modellerden Evet. hepsini. Ama bu birbirine uyum sağlamak zorunda. Anlatabildim mi bilmiyorum. Anladım. Okey. İlginç bir şeymiş, soruymuş. 4 Peki. tane parametre var. Kasa, kadran, kollar ve bilezik. Tamam. Okey. Kasaya karar verelim. Ama kasaya karar verirken onun üzerine ekleyeceğin kadran, kollar ve bileziği de unutma yani. Kasayı söylüyorum. 40 mm Yachtmaster 1. Bildiğimiz Yachtmaster 1, Yachtmaster. evet. Klasik. Neden bunu söylüyorum? Rolex'in proporsiyonel açıdan en başarılı kasalarından biri. Bunun yanına Daytona'yı da koyardım ama Daytona kronograf benim tercih alanımı daralttığı için Daytona demiyorum. Yachtmaster 1 40 mm olsun. Bu. Bunun içine kadran koyuyorum. Bu arada bezel de duruyor üzerinde ve platin mine var, insert var. O da duruyor. Bunun içine senin White Birch'ün kadranını koyuyorum. Kolları Omega Seamaster Diver 300'den alıyorum. Klasik Bond kolları. Ben evet. çok severim. Seveni çok sever, sevmeyeni Vay nefret vay eder. vay vay vay, Böyle bir saate şey. bak. Bunu da aldık. Bileziği Heritage Black Bay Burgundy'nin üzerindeki kenarı perçinli Oyster benzeri bilezik olsun. Biraz retro bir tema katmış olalım. Fena değil. Yaparsan haber ver, ben alırım bir tane yani. Neyse, en azından senin son sorunu ben de şimdiden önceden böyle kıl bir soru sorarak zemin hazırlayayım. Bekliyoruz. Senin için Watch Snob diyorlar. Watch Snob nedir bu arada? Saat züppesi bu arada. Şöyle yapalım. Saat züppesi. Şöyle Evet, bir saat sticker'ımız züppesi. var bizim WhatsApp grubunda. Öyle misin acaba? Watch Snob aslında kötü bir şey değil. Yani Watch Snob, yani züppe lafı geçtiği için Evet. insanlarda böyle bir şey oluyor ama yani saatlere aşırı böyle gereğinden fazla ilgisi olan adam anlamına geliyor. Ve yani bilgisi işte olan. bilgisi olan, bu Gustosu olan. bilgiyi de anlatmaktan, insanlarla paylaşmaktan çekinmeyen ve bu konuda ısrarcı olan. Bu ısrarı da farklı şeylerde devam ettiren anlamına geliyor. İşte ben Rolex'çiyim kardeşim, ya Rolex'ten başkası saat değildir falan. Bu Evet. bir nevi işte saat züppeli oluyor. Yani söyleniyorsa eğer ben saat züppesiyim ve bundan da gurur duyuyorum. Yani bununla ilgili herhangi bir şeyim de yok, problemim de yok. Bu işle ilgili gereğinden fazla zaman harcıyorsan, bu işe gereğinden fazla kafayı takmışsan ki zaten bir lüks ürüne neden kafayı takasın yani? Doğru. Şu kadarcık bile taksan zaten o Watch Snob mertebesine erişiyorsun. Kesinlikle. Ben aslında soruyu seçerken de biraz böyle hınzır bir soru olsun diye seçtim ama şöyle de bir şey var. Özellikle altını çizmek istiyorum. Watch Snob'un biz burada Serdar'la olumlu yanlarından bahsettik. Yani Watch Snob'u olumlu bir şey. Sanki söylerken olumsuzmuş da biz aslında burada olumlu olarak bahsettik. Yani snob'tan ziyade belki bir gurme gibi. Evet, Ondan evet. sonra Aynen öyle. anlattık. Aslında Duayen gerçek gibi, şeyi o yani. virtüöz gibi bu şekilde. Sen de eğer Watch Snob değilsen karşındakini olumsuz değerlendirebiliyorsun. Evet. Ama Watch Snob'lar kendi içinde bu olumsuzluğu yaşamıyor. Çünkü Doğru. genel anlamda konular farklı olsa bile ya da objeler farklı olsa bile aynı mantalitede olduğun Kesinlikle. için o biraz şey gibi yani işte bir hobiye gereğinden fazla Evet. şey vermeyi justify etmek, ne yani haklı çıkarmak için yapılmış bir çaba. Yani Kesinlikle. ben mesela Watch Snob'da ben kuartsı saatten saymıyorum. Hadi bakalım. Öyle denince sen Watch Snob oluyorsun yani. Tamam, Watch Snob, ben kuartsı saatten saymıyorum. Nasıl olacak? Yani saatten saymıyorum değil, benim için herhangi bir değeri yok. Sen kullanıyorsan sana bir şey demiyorum. İstediğini yapabilirsin yani. Nihayetinde o senin bileceğin iş. Benim kuartz saatim var. Onun için sana snob diyorum sana. Adam kuartz saatten Böyle bir şey yok sevmiyor. işte yani. Serdar'ın Asıl mantık o değil. dediği yani. doğru bu arada. Aslında çok güzel bir şey söyledin. Snob parantezine pek çok şey alabilirsiniz. Var, yani tabii. işte Aynen öyle. pek çok hobinin snobu olabilir yani. Ama snoblar kendi aralarında hiç snob değiller. Öyle de bir durum söz konusu. Hazır mısın son soruma? Hazırım. Vostok markasından bir saat alacak olsaydı hangi modeli seçerdin? Biz eğleniyoruz ama umarım bizi seyredenler de
Bunları Yani- eğlence gözüyle bakarlar ve eğlenerek Şimdi buna nasıl cevap vakit vereyim bilmiyorum. geçirirler. Ciddiye almalı Ya, mıyım? ciddiye alacaksın. Hayır, Ondan Vostok diye sonra- bir marka var. Dolayısıyla da yani şu an sen hani hangi modeli alırdın diyorum ama sen istesen de alamazsın. Çünkü şu an öyle bir satış noktası yok Benim burada. yani. alışveriş dinamiğime göre ona ulaşamıyorum zaten. Ama soru bir şey sorudur, söyleyeyim. cevap vermek zorundasın Yani- ve gerçekten Vostok markasından bir tane model seçiyorsun ve satın alıyorsun. Hadi bakalım. Vallahi bir amfibiyen alırdım. Amfibiyen. Amfibiyen. Neden? Çünkü bir heyecan var saatte. Mesela kurma kolunu gevşetiyorsun ama bu sefer koptu mu? Ya ayarlayacağım. Galiba kopuyor. Yine kopmadı. Ne sağlanmış falan. Kapatıyorsun. Yarın yine aynı şey. Düşünsene ya, sürekli bir heyecan var. Ondan Değil mi? sonra. Gece koyuyorsun, sabah bir kalkıyorsun acaba kaç Çalışıyor. dakika ileri gitti ya? Mesela ondan sonra hep böyle telefona bakmak zorundasın. Bir saatin daha oluyor. Ya kusura bakma, öyle provokatif sordum, provokatif cevap Evet, verdim zaten ama bu son sorular genelde provokasyona açık olması gerekiyordu ki gayet neyse. güzel başardık Ben bunu yani. şimdiden yorumları görüyorum bu arada Evet, aşağıda. evet, evet. Kim bilir bakalım neler olacak. Neyse, dediğim gibi biz gerçekten eğlendik yani Evet. sizleri de bir nevi bu eğlencenin içine katmaya çalıştık ama önceki sorularda muhtemelen daha böyle yani saat dünyasına yönelik bilgiler vermiş bulunuyoruz. Normal soru cevaplarımıza devam edeceğiz tabii ama bugün Doruk bir seyahatteydi, bize katılamadı. Çok da güzel sorular gelmişti. Yapamadık o videoyu. İnşallah bir sonraki videoda Doruk'un da katılımıyla Tabii canım. normal soru cevap konseptimize geri döneceğiz. Seyredince kıskanmış olabilir yani çünkü. Eğlendiğimizi Aynen görünce. öyle, aynen öyle. Peki Burak, teşekkür ediyoruz. Rica ederim Serdar, ben de Güzel teşekkür bir ederim. yayın oldu diye düşünüyorum. Kesinlikle. Herkese selamlıyoruz ve bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz. Görüşmek üzere. Sağ olun.